BMW i3 ile birlikteyiz. i3, BMW'nin tamamen elektrikli küçük otomobili. Bakalım bu görmüş olduğunuz farklı tasarıma sahip i3, diğer normal otomobiller gibi kullanım özelliklerine sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. i3'ün tasarımı hakkında söyleyecek çok şey var. O yüzden lafı hiç uzatmadan ben direkt olarak konuya giriyorum. i3'e önden baktığınız zaman bir kere bir BMW modeli olduğunu anlamanız çok kolay değil. Eğer BMW'nin adeta imzası niteliğindeki böbrekleri ve pervane şeklindeki logosunu saymazsanız. Son derece geniş ön tamponuyla ve geriye doğru uzayan çekik LED teknolojili farlarıyla i3 önden son derece güçlü ve agresif görünüyor. i3'ün profiline baktığımız zamansa tasarım anlamında buranın da çok farklı olduğu ortada. Bir kere tavan görmüş olduğunuz gibi burada aşağı doğru bir eğim yapıyor. Ön kapı burada alçaldıktan sonra geriye doğru tekrar yükseliyor ve çok farklı bir forma kavuşmasını sağlıyor aracın. Jantlarına baktığımız zaman bu araçta 155-70-19'luk çok alışık olmadığımız ebatta lastikler ve jantlar kullanılıyor. Jantlar kapalı bir formda ve 5 kollu kullanılmış. Bunun da tabii bir nedeni var. Jantların bu şekilde kapalı formda, lastiklerin ise bu kadar ince olmasının nedeni tahmin edebileceğiniz gibi rüzgar direnci ve sürtünme ile alakalı. Bununla beraber marşpiyerler de görmüş olduğunuz gibi çok farklı bir tasarıma sahip. Bunun nedeni de aynı şekilde düşük sürtünme katsayısını yakalamak için. Ama görmüş olduğunuz mavi detay önde de olduğu gibi otomobilin elektrikli olduğunu vurgulayacak özelliklerden bir tanesi. Aracın kapılarına baktığımız zaman bu aracın 5 kapılı olduğunu söylemek kimilerine göre zor olabiliyor. Çünkü bu arka kapıda herhangi bir kulp yok. Ama kapıları açmak istediğiniz zaman önce ön kapıyı açıyorsunuz. Sonra da bu şekilde arka kapıyı açıp arka koltuklara geçebiliyorsunuz. Burada B sütunu olmadığı için arka koltuğa biniş tabii ki pek zor değil. Ama arka kapıyı kapattıktan sonra ön kapıyı kapamak o kadar kolay olmuyor. Bakalım i3'ün arkasında nasıl bir yaşam alanı sunuluyor. Kapıyı da bu şekilde kapatıyorsunuz. Burada bana sorarsanız aracın boyutları dikkate alındığında fena sayılmayacak bir diz mesafesi sunuluyor. Baş mesafesinin ise ona göre daha ferah olduğunu söyleyebilirim. Burada şaft tüneli olmadığı için aslına bakarsanız 3 yetişkinin oturabileceği fikrine kapılabilirsiniz. Ama bu araç 4 kişilik. Yani burada arka sırada 3. yolcu için emniyet kemeri sunulmuyor. Ve ayrıca zorda kalsanız bile bu bardaklıkların üstünde oturmak isteyeceğinizi hiç zannetmiyorum açıkçası. i3'ün tasarımı genel olarak fütüristik ama en dikkat çekici neresi derseniz ben tereddütsüz arkası olduğunu söyleyebilirim. Yani i3'e arkadan baktığınız zaman gerçekten sanki gelecekten günümüze düşmüş bir otomobil izlenimine kapılıyorsunuz. Dar bir otomobil görüyorsunuz. Motosiklet lastiklerine benzeyen incecik lastikleri var. Ama daha önemlisi stop lambaları bile bu görmüş olduğunuz cam panelin arkasında farklı bir şekilde konumlandırılmış. Bu da i3'ün arkadan çok ilginç olmasını sağlıyor. Burada otomobilin elektrikli bir otomobil olduğunu gösteren e-Drive yazısı bulunuyor. Peki i3'te nasıl bir yükleme hacmi var ondan bahsedeyim size kısaca. Burada bu bir elektrikli otomobil olduğu için ve bataryaları bagajın altında olduğu için tabii ki çok büyük bir yükleme hacmi yok. Ama zaten bu araçla şehir içinde vakit geçireceğinizi düşünürseniz günlük kullanımda beklentilerinizi karşılayacak bir hacim olduğunu söyleyebilirim. Sıra geldi işin eğlenceli kısmına. Sonunda i3'ün direksiyonu başındayım. Bir kere i3'ün kokpitine girer girmez bir BMW modeli kullandığınızı anlamanız çok kolay değil. Çünkü daha önce görmediğiniz bir tasarımla karşılaşıyorsunuz i3'te. Önünüzde tamamen dijital, dikdörtgen bir gösterge tablosu, 2 kollu direksiyon simidi, büyük bir multimedya ekranı ve çok daha farklı bir tasarıma sahip orta konsol yer alıyor. BMW çevrecilik kavramını sadece elektrik motoruyla değil, iç mekanın tamamında kullandığı geri dönüşümlü malzemelerle de vurgulamaya çalışıyor.
Kullanılan malzemeler hem kaliteli hem de göze çok hoş görünüyor. Küçük eşyalarınız için orta konsolun üstünde bir yer ayrılmış. Ayrıca torpido gözü de yeterince eşyanızı alacak genişliğe sahip. Elinizin altında da küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz yerler var. Burada iDrive'ın önünde 2 tane bardaklık, onun arkasında bir kol dayama ve kol dayamanın altında da geniş bir yer sunuluyor. Yaşam alanı konusunda ön sıra sorunsuz. Burada çok rahat, konforlu bir şekilde oturabiliyorsunuz. Koltuklar da ince yapılı bir formda olmalarına rağmen bence gayet konforlular. Gelelim i3'ün merakla beklenen motorine ve sürüş özelliklerine. i3'te tam 170 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor. Nasıl bir şanzıman var diye soracak olursanız bu araçta bir şanzıman olmadığını söyleyebilirim. Yani ileri gitmek istediğiniz zaman D modunu, geri gitmek istediğiniz zaman da R modunu seçerek ilerleyebiliyorsunuz. Tıpkı çocukluğumuzda oynadığımız uzaktan kumandalı arabalar gibi olduğunu düşünebilirsiniz yani. Motor performans anlamında tahmin edemeyeceğiniz kadar iyi değerler sunabiliyor. Sıfırdan 100 km hıza 7.2 saniyede çıkıyor bu araç. Yani i3'ün bu ufak sempatik tipine bakarak hızlı bir araç olmadığını düşünebilirsiniz. Ama o şekilde düşünüyorsanız yanıldığınızı net bir şekilde söyleyebilirim. Bir kere elektrik motoru olduğu için diğer konvansiyonel motorlar gibi güce ve torka belli bir devir aralığında ulaşmıyor. Yani otomobil ilk hızlanmaya başladığı andan itibaren aynı gücü üretebiliyor. O yüzden siz gaz pedalına bastığınız ve pedalı halıya yapıştırdığınız andan itibaren son süratine kadar hiç zorlanmadan çıkabiliyor. i3'ün maksimum sürati 150 km/saatle sınırlandırılmış. i3'te diğer tüm elektrikli otomobiller gibi kullanımda belli alışkanlıklar gerektiriyor. Bir kere sağ ayağınız yani gaz pedalı emir veren ayağınızın biraz eğitimli olması gerekiyor. Sağ ayağınızın gaz pedalıyla olan ilişkisi ne kadar menzil kat edebileceğinizden tutun da iç mekandaki yolcuları ne kadar sarsacağınıza kadar hepsiyle bağlantılı. Daha basit bir şekilde şöyle anlatayım. Bu araç gaz pedalına dokunduğunuz anlarda gidiyor. Ama ayağınızı gazdan çektiğiniz anlarda yavaşlamaya başlıyor ve yokuş aşağı bile olsanız, frene basmasanız bile araç duruyor. Tıpkı şu an olduğu gibi. Bakın ayağımı gazdan çektim ve şu anda hafif eğimli bir yerde olmamıza rağmen bile durdu. Bunun nedenini de hemen size açıklayayım. Sonuçta piller sadece elektrik akımından şarj olmuyor. Yani siz otomobili kullanırken de gaz pedalına basmadığınız esnalarda, ayağınızı çektiğiniz veya fren yaptığınız zamanlarda da o oluşan kinetik enerjiyle piller dolduruluyor. Buna bağlı olarak ne kadar çok mesafe kat edip ne kadar kat edemeyeceğiniz sizin kullanımınızla bağlı oluyor. i3'ü 3 farklı sürüş modunda kullanabiliyorsunuz. Bunlar hemen hemen diğer BMW modellerinden de alışık olduğumuz sürüş modları. i3'te Comfort, EcoPro ve EcoPro Plus olmak üzere 3 tanesi kullanılıyor. Comfort'ta herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmıyorsunuz. Yani otomobille istediğiniz sürate çıkıp klimanızı, müzik sisteminizi, her şeyi kumanda edebiliyorsunuz. EcoPro modunu seçtiğiniz zaman sizi daha ekonomik bir sürüş için yönlendiriyor ve böylece eğer bu şekilde kullanırsanız aracı daha fazla menzil kat etmenizi sağlıyor. Bu esnada maksimum 130 km/saatte hıza çıkabiliyorsunuz. EcoPro Plus modunu seçtiğinizde ise sizi en ekonomik sürüş için yönlendiriyor. Böylece klima bile neredeyse çalışmıyormuş gibi sadece havalandırma görevi görüyor. Fabrika verileri i3'ün Comfort modunda 130 ile 160 km arasında mesafe kat edebileceğini, EcoPro'yu seçtiğinizde üstüne 20 km, EcoPro Plus'ı seçtiğinizde ise onun üstüne bir 20 km daha mesafe kat edebileceğinizi söylüyor. Yani toplamda bakarsanız bu aracı EcoPro Plus modunda yaklaşık 200 km menzilde kullanabiliyorsunuz. Peki günlük hayatta bu iş bu kadar işliyor mu? Ben size ondan kısaca bahsedeyim. Tıpkı içten yanmalı motorlu otomobillerde olduğu gibi fabrika verileriyle günlük hayatta yakalanan veriler tabii ki bu araçta da birbirini tutmuyor. O yüzden ben yine size her zaman olduğu gibi kendi tecrübelerimi aktarayım bu araçla ilgili. Ben bu aracı 5 gündür kullanıyorum ve bu süreçte toplam 170 kilometre mesafe kat ettim. Tabii bunda bir yakıt tüketim ortalaması veremeyeceğim için yaşadığım tecrübeleri kısaca aktarayım size. Aracı aldığımın ikinci gününde biraz araca alışmıştım ve o gün toplam 80 kilometre yol yaptım. Bana yol bilgisayarında hala 48 kilometrelik bir menzile ulaşabileceğim gösteriliyordu.
Yani bu iki değeri topladığınız zaman aslına bakarsanız reel olarak 120-130 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu söyleyebilirim aracın. Ki şahsen gün boyu aracı Eco Pro Plus modunda kullandığımı da belirtmem lazım. Benzer şekilde bugün de aracı tam şarjlı olarak çalıştırdıktan sonra toplam 54 kilometre mesafe kat etmişim ve şu anda da bana yine 75 kilometrelik bir menzil gösteriliyor. Bu ikisini topladığımız zaman da yine benzer seviyede bir menzile ulaşabileceğini görüyorsunuz i3'ün. Peki i3'ü nasıl şarj ediyorsunuz? Size ondan da kısaca bahsedeyim. Bunun 3 tane farklı yolu var. Bir tanesi zaten normal bildiğimiz evimizdeki gibi bir 220 voltluk sokete arabayı bağladığınız zaman şarj edebiliyorsunuz. Ama tahmin edebileceğiniz gibi bu çok uzun sürede gerçekleşiyor. Yani ben tam ne kadar sürede dolduğunu bilmiyorum ama herhalde bir 8-10 saatlik zamana ihtiyaç duyuyordur. i3'ü ayrıca bagajda gezdirdiğiniz mavi kablo vasıtasıyla alışveriş merkezlerindeki şarj istasyonlarında şarj edebiliyorsunuz. Bu tabii ki evde yapacağınız şarj işleminden çok daha çabuk olacaktır. Ama bir tane daha işlem var ki o i3'ün en hızlı şekilde şarj olabildiği yöntem. Şu anda bildiğim kadarıyla sadece Borusan otomotivlerde olan hızlı şarj istasyonları sayesinde ise aracı en boştan en dolu hale 2 saatte getirebiliyorsunuz. Tabii şarj konusunda aslında bu kadar karamsar olmamak lazım. Çünkü bu değerler pillerin tamamı boşken en dolu haline kavuşması için gereken süre. Yani siz aracın pilleri tamamen boştan %80 dolu haline bu en son bahsetmiş olduğum şekilde tam 40 dakikada getirebiliyorsunuz. Yani sonuç olarak i3'ün menzili ile alakalı ben size şunu söyleyebilirim. Siz günlük hayatta bir gün içinde 100-120 kilometreden daha fazla yol kat etmiyorsanız bu aracı çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Beklentilerinizi bu anlamda sonuna kadar karşılayabileceğini söyleyebilirim. Ama benim kafama esti, ben bugün biraz daha yol yapmak istiyorum, hatta buradan çıkıp Bolu'ya gitmek istiyorum dediğiniz zaman bunu ne yazık ki gerçekleştiremiyorsunuz. Tüketim konusunda bu kadar anlattıktan sonra biraz da aracın sürüşüyle ilgili detaylardan bahsedeyim. i3'ün yola iyi tutunan çevik bir yapısı var ama tahmin edebileceğiniz gibi süspansiyonlar da biraz sert. Yani özellikle şehir içindeki kullanımlarda ki bizim İstanbul gibi asfaltının çok bozuk olduğu bir şehirde kullanıyorsanız evet ne yazık ki konfor seviyesinin düşük olması sizi belli durumlarda rahatsız edebiliyor. Düzgün bir asfaltta kullandığınızda ise ne bu sertliği hissediyorsunuz ne de konforda herhangi bir azalma oluyor. Baştan beri i3'ün hem görünümüyle hem iç mekanıyla gerçek bir BMW gibi olmadığını söylüyorum. Ama aslına bakarsanız sürüş özellikleriyle bunlardan sıyrılıyor. i3 de diğer birçok BMW modeli gibi arkadan itişli olarak ilerliyor. Tabi bunda ufak bir hile var çünkü i3'ün hem motoru hem de bataryaları arka tarafta yer alıyor. i3 isteklerinize hızlı cevaplar verebilen direksiyon sistemiyle de bence övgüyü hak ediyor ve keyifli sürüşler yaşatıyor. Yalıtım konusunda da herhangi bir eksisi yok. Zaten içten yanmalı bir motor olmadığı için motor sesi diye bir şey söz konusu değil. Belli hızlarda da zaten rüzgar sesini bile duymuyorsunuz. Ama gaza yüklendiğiniz esnalarda, yüksek süratlere çıkmaya çalıştığınız zamanlarda elektrik motorunun vızıltısını biraz duyuyorsunuz. Fakat bu kesinlikle rahatsız edici değil, hatta zevk verdiğini bile söyleyebilirim. i3'ünüzle ilgili birçok veriye iRemote isimli aplikasyon üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bunun için bu aplikasyonu telefonunuza indirmeniz yeterli. Bir de i3'ü kullanırken meraklı gözlerin üstünüzde olacağını bilmenizde fayda var. BMW i3 akaryakıt fiyatlarının son derece artmış olduğu günümüzde elektrikli olan yapısıyla gayet mantıklı bir seçenek olduğunu ortaya koyuyor. Ama 47.900 euroluk fiyatı kesinlikle çok pahalı. Yani kullanırken yapacağınız tasarrufu ilk başta gözden çıkarmak durumundasınız. Ama eğer bu parayı vermeye hazırsanız ilk baştan BMW i3'ün uzun yola gitmek haricinde diğer normal otomobiller gibi beklentilerinizi sonuna kadar karşılayabileceğini söyleyebilirim. Ama şarjım bitti, yolda kaldım stresiyle birlikte. Görüşmek üzere.